Sadece 10 dakikada, hadi bilemediniz 15 dakikada 2 Yunan mezesi yapacağız. Sizden istediğim bir porsiyon yapıyorum. 2 kişi için yeterli olur. 100 gram beyaz peynir, sert herhangi bir beyaz peynir ve isterseniz lor peyniri, isterseniz tulum peyniri. Ben tulum peyniri kullanacağım. 50 gram. Yani ne kadar beyaz peynir kullanırsanız onun yarısı kadar lor peyniri veyahut da tulum peyniri kullanabilirsiniz. Bu ölçüler için bir tane sarımsak. Sarımsağı hemen rendenin en ince bölümüyle rendeliyorum. Normalde lor peyniri yerine kopanesti peyniri kullanılabilir. Esasında kopanesti peyniri lor peynirinin biraz daha fermente olmuş halidir. Bir sarımsak. Şimdi burada hemen 2 yemek kaşığı zeytinyağı, ama mutlaka zeytinyağı. Zeytinyağını döktüğümüz andan itibaren çok daha kolay ezebileceğiz. Bir avuç ceviz ve bir avuç cevizi hemen bıçak yardımıyla şöyle küçültelim. Evde Antep fıstığı olan Antep fıstığını da hazırlasın. Şu anda bizim evde olmadığı için yoklukların kanalıyız. O yüzden saat 02 bulamayız da. Dişe gelecek kadar küçülttüm. Bu ne demek? Görüyor musunuz? Bakın. Dişe gelecek kadar küçülttüm. Tuzla buz etmedim. Dişe gelecek kadar. Hemen bu da içine müthiş bir meze yapıyorsunuz. Dikkat edin. Bir tutam maydanoz. Fakat buradaki önemli nokta, maydanozları tek tek sapından ayırıyorsunuz. Tek tek sapından ayırıyorsunuz. En ufak sapı kalmamalı. Sadece yaprakları olmalı. Daha sonra ince ince kesiyoruz. Koray, bu kadar önemli mi? Sapının olmaması, lezzet ufak detaylarda saklı. Bütün malzemeler 100 gram beyaz peynir, 50 gram lor peyniri veya tulum peyniri miktarına göre ayarlıyorum. Siz çoğaltıp azaltabilirsiniz. Bu safhada Antep fıstığı olan bir avuç da Antep fıstığı katsın. Şu ana kadar bütün malzemeleri kattık. Bundan sonra artık baharatlara sıra geldi. Yarım çay kaşığı kekik. Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber. Yarım çay kaşığı kırmızı pul biber. Ve esas tarife rengini verecek olan ve bunun içine ne koymuşsunuz ki bu renk olmuş, ne kadar şık duruyor denileceği zerdeçal. Yarım çay kaşığı zerdeçal. Şimdi buradaki önemli nokta, rahat karıştırabilmek için ve lezzetli olması için zeytinyağı. Hemen 3 yemek kaşığı zeytinyağı ile başlıyoruz. Duruma göre bakacağız. Yoğunluğuna göre. Mezeniz bittikten sonra tadına bakacaksınız. Birazdan benim yapacağım gibi. Eğer tuzsuzsa tuz ekleyeceğiz. Çünkü beyaz peyniriniz çok tuzlu olabilir. Benim damak tadıma göre sert. Hemen buna 2 yemek kaşığı daha zeytinyağı. Devam ediyoruz. Girit ezmesi biliyorsunuz. O yüzden ezerek karıştırıyoruz. Görüyor musunuz kıvamını? Artık servis tabağına alabiliriz. Şöyle klasik bir meze tabağı kullanalım. Tam ortaya. Bir kez daha yeniliyorum. Tuzunu mutlaka tadına bakarak ekleyin. Şeklimizi verelim. İyice düzledikten sonra hemen şöyle bir yol şekli verin. Daha sonra üstüne zeytinyağı. İşte bu. Bunu şöyle zeytinyağını akıtalım. Bak, bunun lezzetsiz olma şansı var mı? Peki bitti mi? Bitmedi vatandaş. Tabii devam ediyoruz. Kızarmış ekmek. Kızarmış ekmek olmadan olmaz. Bu tarif kızarmış ekmek olmadan olmaz. Şöyle ortadan 2'ye keselim. Toplam 4'e keselim. Evet, görüntü de müthiş oldu bence. Görüyor musunuz? Nasıl gözüküyor? Sadece 5 dakikada girit ezmesi. Tadına bakın, hasta olacaksınız. Salatalık. Salatalığınız küçükse 3 tane, büyük boysa 2 tane. Hemen bunu rendeliyoruz. Önemli bir uyarı. Yalnız kalın tarafıyla önemli bir uyarı. Cahil kesim için, artık hani gerizekalılar için
Askerde yazılır ya, burası sifon, sifonu çek. Bu lamba, tuşunu kapat. Bu da Yunan mezesi ama Yunan olmazsın ya sen. Bu. Şimdi bakın bunu hemen süzüyoruz. Tamamen suyunu çıkartacağız bunun. Meze bayiliği sistemi düşünüyorum demiştim. Bakın onlarca değil ha. 100'den fazla soran oldu. Belirli bir miktar paranız olmalı bayilik için. Mezeyi kendiniz yapmalısınız. Ve bu sistemin Ar-Ge çalışmasını yapıyoruz. İzmir'de Grand Turco. Yemek sepetinden isteyen Grand Turco'dan sipariş verebilir Yiğit'ten. Bunun suyunu süzdükten sonra hemen bunu kabın içine alıyoruz. Hemen kabın içine. Kabuğuyla birlikte kavağı en kalın tarafıyla rendeliyoruz rendenin. İlgilenenler beni bulabilir. Şöyle içine alıyoruz ve suyunu süzüyoruz. Yalnız bu salatalıktan çok daha fazla su bırakır. Çok iyi süzmelisiniz. Çok iyi süzdüğüme inanıyorum. Ve şurada daha da süzülmesi için köşeye kaldırıyorum. Köşede süzülmeye devam etsin. Bütün suyu burada görüyor musunuz? Çok iyi süzdüm. Kabağı içine katmadım süzdükten sonra. Devam ediyorum. Birkaç dal dereotu. Bakın çok fazla değil görüyor musunuz? Ama isteyen, çok seviyorum diyen daha da atabilir. İyice doğradıktan sonra. Dereotu içine. Bir avuç ceviz. Cevizi yine ezmiyorum. Yine bıçak yardımıyla dişe gelecek gibi doğruyorum. Dişe gelecek gibi doğradıktan sonra hemen yine bir bakalım. Görüyor musunuz? Küçük küçük değil, büyük büyük. Bu da hemen kabın içine. Bir yemek kaşığı ister süzme yoğurt, ister süzme peynir. Tamamen top sizde. Şöyle 50 gram. Bakın şu 50 gram elimle şöyle ezerek beyaz peynir 50 gram yeterli. İsteyen labne peyniri de kullanabilir ama labne peyniri kullanıyorsunuz 2 yemek kaşığı olmalı. Hemen bir tava. Şu suyunu süzdüğümüz, tamamen süzdüğümüzde bakın kupkuru olan kabak. Sıra geldi baharatlara. Şuna hemen şöyle yarım çay kaşığı tuz, abartmadan. Şuna yarım ve bir yarım daha 1 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. Hemen 1 çay kaşığı kırmızı toz biber buraya. 1 çay kaşığı kırmızı pul biber. İsteğe göre bu, acı isteyen 1 çay kaşığı kırmızı pul biber. Yarım çay kaşığı karabiber. Ve zeytinyağı. Bakın buna 1, 2, 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Hemen buna 1, 2, 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Karıştır. Şöyle yay. Yüksek ısıda 5 dakika kavur. Hemen kavrulmaya. Peynirle, baharatla cevizi eziyorum. Şu bulamacı hazırladım ya. Hazırladıktan sonra şöyle artık karıştırabilirim. Artık karıştırıyorum sadece. Ezmiyorum. Gece 3. Bir vampirin, hatta bir Yunan vampirin tarif defterinden bildiriyorum. Sesi duyuyor musunuz? Sadece 5 dakika kavurdum. Toplam 5-6 dakika. Hemen bu sıcak sıcak içine. Bazı yerlerde bunu çiğ çiğ koyuyorlar ama büyük hata. Çok az kavurmak lazım. Az da olsa. Ve artık karıştır. Tamamen karıştır. Koray, biz bunu sıcakta servis edebilir miyiz? Yapabilirsiniz ama makbulü soğuktur. Oda sıcaklığına gelsin. Katılaşsın. Meze kıvamını alsın. Yine ortaya. Tam ortaya. Yay. Hemen şöyle yay. Şu şekline de ver. Ve tamamen isteğe bağlı, size kalmış. Ben tulum peyniri ekliyorum. Tulum peyniri tozu daha doğrusu. Yani ufalanmış. Biraz da kırmızı lazım buna. Pul biber. Ekmeği alırsın. Ağır hareketlerle avına yaklaşırsın. Hiç beklemediği anda parçayı kaparsın. Açın ağzınızı. Nasıl gözüküyor? Öf. Dur anlayamadım. Anlayamadım. Sadece 5 dakikada. Koray, ben nasıl bu kadar lezzetli bir şey yaptım diyeceksiniz. Hemen şunu da aynı taktik.
Açın ağzınızı. Şunun da bir tadına bakın. Öf. Dediğim gibi ikisi de hayat kurtarır. Daha fazla uzatıp canınızı çektirmek istemiyorum. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.